Bazen bir odada tek başına otururken içerisi sessizdir. Ama bu sessizlik sana usul usul fısıldamaz. Sanki bağırır gibi olur. Bir ses duymazsın belki. Ama geçmiş hiçbir şey söylemeden yine de canını yakmayı başarır. Kalbinin tam ortasında bir ağırlık hissedersin ve o hissin adını bile koyamazsın. Geçmişin içinden bir sahne gelir ve sen yıllar geçmesine rağmen o anı hala yaşar gibi titrersin. Oysa herkes zamanla geçer demişti. Ama geçmedi. Çünkü bazı acılar geçmez, sadece yerleşir. Bazı acılar veda etmez, içinde ev kurar. Acının seni terk etmemesinin bir nedeni var. Çünkü sen ona sadece acı demedin, ona kimliğini verdin. Ben buyum dedin, ben terk edilmiş bir çocuğum, ben başarısız bir insanım, ben sevilmem, ben unutulurum. Ve o acı senin kimliğine yapıştı. İnsan başına geleni değil, o başına gelenle ilgili ne düşündüğünü taşır içinde. Ve bazen acının en derin tarafı olayın kendisi değil, senin ona verdiğin anlamdır. Çünkü bazı acılar kalbimize değil, kimliğimize işlemiştir. Bu yüzden bırakamayız. Çünkü giderse ben kimim sorusu kalır. Ve aslında işte tam burasıdır Allah'ın seni yeniden inşa ettiği yer. Senin yıkıldığını sandığın yer, Allah'ın senin için yeni bir benlik kurduğu yerdir. Ama biz hala yıkıntının içinden ayrılmak istemeyiz. Çünkü o enkazda hatıralar var. O acının içinde tanıdık bir yalnızlık var. Ve insan tanıdığı bir acıyı, tanımadığı bir iyileşmeye tercih eder çoğu zaman. Unut artık derler. Ama unutmak, hatırlamaktan daha zor bir eylemdir. Çünkü unutmak için önce affetmek gerekir. Kendini affetmek, yaşananı affetmek, hayatı affetmek ve en önemlisi Allah'ın o acıyı senin hayrına yazmış olabileceğini kabul etmek gerekir. Bunu yapamadığımızda, acı zihnimizin arka sokaklarında yaşamaya devam eder. Bir müzikte, bir kokuda, bir sokak lambasında bile onu yeniden hissederiz. Çünkü zihin şunu sorar, bu bana neden oldu? Ve cevapsız kalan her neden yeni bir yara gibi açılır. Ama cevabı aslında hep oradadır. Allah seni terk etmedi. Sadece seni büyütmek için bir yöntem kullandı. Ve acı, büyümenin en sessiz yoludur. Bir tohum toprağa gömüldüğünde karanlığa mahkum olduğunu düşünür. Ama o karanlık aslında bir mezar değil, bir rahimdir. Ve o tohum orada sessizce filizlenir. İşte senin yaşadığın da buydu. Bir son sandığın şey aslında başlangıçtı. Geçmişimi unutamıyorum diyorsan, belki de yapman gereken onu unutmak değil, onunla barışmaktır. Çünkü barışmadığın şey seni yönetir. Barıştığın şey ise seni dönüştürür. Duygular bastırıldıkça duvar arkası fısıltı gibi geri gelir. Bir öfke patlamasında, bir içe kapanışta, bir kaçışta. İçinde hep aynı cümle yankılanır. Neden ben? Ama asıl soru şudur. Bu yaşadıklarımı anlamlı kılmak için ne yapabilirim? Çünkü Allah'ın adaleti yaşanmışlıkta değil, yaşanmışlıktan doğan anlamda gizlidir. Hiçbir acı içinde bir hayır olmadan yazılmaz. Hiçbir gözyaşı boşuna düşmez toprağa ve hiçbir kul Allah'a yöneldiğinde cevapsız kalmaz. Ama biz çoğu zaman cevabı değil, istediğimizi duymak isteriz ve Allah bizim isteğimizi değil, ihtiyacımızı verir. O yüzden yaşadığın her şeyi değiştiremeyebilirim. Ama sana şunu söyleyebilirim. Acın seni bırakmıyor gibi görünse de, belki de sen hala onunla vedalaşmadın ve vedalaşmak silmek değil. Sen de yaşandın ama artık benimle yürüme diyebilmektir. Acıyı anlamlı kılmak, onu iyileştiren en büyük şifadır. Ve insan en çok yaşadıklarını başkasına iyi gelecek bir hikayeye dönüştürdüğünde iyileşir. Çünkü başkalarının yarasına merhem olmak, kendi yaranın ilacıdır. Bugün eğer hala geçmişin acılarına saplanmışsan, bil ki yalnız değilsin. Ve bil ki
Allah senin ağladığını duymuştur. Duymakla kalmamış, o gözyaşını sana bir gün rahmet olarak geri döndürmek üzere saklamıştır. Ve o hiçbir gözyaşını israf etmez. Unutma, geçmişin seni değil, sen geçmişini taşıyorsun. Ve bırakmak bir güçsüzlük değil, asıl güç bazen tutmamakta gizlidir. Şimdi derin bir nefes al ve içinden yavaşça şunu söyle: Ya Rabbi, ben yaşadım, yandım, yoruldum ama artık geçmişime değil, sana tutunmak istiyorum. Çünkü Allah seni yıkmak için değil, yeniden inşa etmek için izin verdi bazı şeylere. Sen yıkıldım sandığında, belki de O seni dua haline getiriyordu. Ve unutma, Allah kalbi kırık olanlara yakındır. Çünkü kırık kalplerden dua sızar. İnsan en çok susarken bağırır ve en çok gülümserken acı çeker. Senin de bazen öyle günlerin oluyor değil mi? Her şey normalmiş gibi görünür ama içinde bir şey eksiktir. Adını koyamazsın, sadece bir boşluk hissedersin. Sanki bir yerin delinmiş de içinden yavaşça hayat sızıyor gibi. Biri sorarsa anlatamazsın. Çünkü o acı sadece yaşanmış bir olay değil. Senin içine kazınmış bir his artık. Zaman geçtikçe unutursun sanırsın ama. Geçen zaman değil, içinde büyüyen sessizliktir. Ve bazı sessizlikler kelimelerden daha fazla kanatır insanı. Çocukken düşüp dizimizi kanatınca biri hemen sarardı. Ama büyüyünce içimize düştük. Ve kimse sarmadı. İşte en çok bu yüzden hala acıyor bazı yaraların yeri. Çünkü o yara artık bir anı değil, kimliğinin bir parçası oldu. Zihninde tekrar tekrar oynayan sahneler var. Kimi pişmanlık, kimi eksiklik, kimi ihanet. Ve her iz bırakan şeyin bir bedeli var içimizde. O izleri taşımak kolay değil ama onları bırakmak belki daha da zor. Çünkü acıya alıştık. Onunla yaşamaya başladık. Hatta bazı yaralarımıza tutunduk. Çünkü onları bırakırsak kendimizi kaybedeceğiz sandık. Ama bazen iyileşmek, kendinden vazgeçmek değil, kendine yeniden dönmektir. Kimi zaman bir gece yarısı uyanırsın. Hiçbir ses yoktur ama içindeki uğultu susmaz. Ve o anda anlarsın ki senin savaşın dışarıda değil, içindedir. Hayatında bir şey değişmediği halde neden hala aynı yükü taşıyorsun? Çünkü sen o yükü sadece taşımadın, onu sevdin, ona alıştın. O acı sana kim olduğunu hatırlatıyor gibi geldi. Ama gerçek şu ki, sen yaşadıklarından ibaret değilsin. Sen onların ardından ayağa kalkışsın. Bir düşünsene, en çok yara aldığın yerler, seni en çok büyüten yerler oldu. En çok yalnız kaldığın dönemlerde, kendine en çok yaklaştığın zamanlar yaşandı. Çünkü yalnızlıkta gürültü azalır ve kalbin sesi duyulur. Kimi zaman hayat seni tam ortadan böler. Ama o kırılma seni sen yapar. Bir testinin kırılmasıyla içindeki su dökülür ve o su toprağa can verir. Senin kırıldığın yer bir başkasına umut olacak. Acı seni tanımlar gibi gelir bazen ama aslında acı sadece bir duraktır. Orada durmak mı, geçip gitmek mi senin kararındır ve sen karar verene kadar o acı seninle yürümeye devam eder. İnsan yaşadığına şükredemediğinde, yaşadığına direnir ve direndiğin her an seni daha da yorar. Ama bıraktığın an bir hafiflik gelir. Sanki yıllardır sırtında taşıdığın bir yük yere düşmüş gibi. Bazı acılar sessizce büyür, senden bile gizli. Ama en çok o gizli acılar yorar insanı. Çünkü onları kimse bilmez, kimse sormaz. Ve sen hep güçlü görünmek zorunda hissedersin. Oysa güçlü olmak hiç ağlamamak değil. Güçlü olmak, ağlayacak kadar cesur olabilmektir. Ve bazen sadece şunu söyleyebilmek en büyük direniştir. Ben hala buradayım, her şeye rağmen buradayım. Şimdi kendine şu soruyu sor. Geçmişim beni hala neden acıtıyor? Cevap şudur. Çünkü sen hala o geçmişle barışmadın. Hala onun içindeki anlamı göremedin. Ve Allah'ın seni neden oradan geçirdiğini anlayamadın. Unutma. Allah seni en çok sessizce iyileştirir ve sessizlik bazen en yüksek sestir. Sen fark etmesen de O seni izliyordu. Sustuğunda yanındaydı.
ağladığında sessizce kalbine dokundu. Ve belki sen şimdi hala neden ben diye soruyorsun. Ama cevap orada duruyor. Çünkü sen o acıyla büyüyecektin ve senin gibi hisseden başka yürekler. Senin bir gün şifa oluşunu bekliyor. Belki şu an bunu duymaya hazır değilsin ama bil ki bir gün birinin karanlığını senin ışığın aydınlatacak. Senin bugün acı diyerek sustuğun şey, yarın bir başkasının umudu olacak. Çünkü Allah hiçbir gözyaşını boşuna yazmaz. Her yaşanmışlık ilahi bir hesapla çizilir ve bazen en ağır taşıyanlar, en çok merhamet dağıtanlar olur. Çünkü kırılmış insanlar, keskin köşeleri yontulmuş insanlardır ve merhamet en çok yontulanlardan taşar. Belki sen hala geçmişindeki bazı kapıları kapatamadın. Ama unutma, kapılar kilitli olsa bile Allah dilediğinde duvarı kaldırır. Sen çıkış yolu göremiyorsan, belki de bakman gereken yer kapı değil, gökyüzüdür. Çünkü bazı yollar sadece diz çökenlere açılır. Geçmiyor diyorsun ya, geçmeyecek değil. Senin geçmeni bekliyor sadece. Acı, arkasına bakmadan yürüyenleri rahmetle uğurlar. Ama sen hala durduğun yerde aynı cümleyi tekrarlıyorsun. Keşke böyle olmasaydı. Oysa Allah asla keşke ile yazmaz. Onun kaleminde hata yoktur. Varlığında eksiklik yoktur. Senin sandığın kayıp, belki de kurtuluştu. Senin uğruna yandığın şey, belki de seni yakacak olandı. Ve en çok kırıldığın yer, belki de Allah'a en çok yaklaştığın yerdi. Çünkü insan en çok çöktüğünde secdeye yaklaşır. Ve secde, kırık bir kalbin en güzel tamir yeridir. İşte o yüzden Allah bazen seni insanların içinden çekip alır. Seni yalnız bırakmaz. Sadece fazla kalabalıktan kurtarır. Sana yük gibi gelen her şey, aslında fazla olan her şeydir. Fazla güven, fazla beklenti, fazla sahiplenme. Ve Allah seni özgürleştirmek için bazen senden aldıklarını kullanır. O kaybettiklerin var ya, sadece senin elinden değil, gönlünden de çekilmeliydi. Çünkü sen sevdayı onlara bağlamıştın. Ama sevgi kalbin kıblesi olamazdı. Kalbin kıblesi yalnızca o olmalıydı. İşte o yüzden önce her şeyi kırdı. Sonra seni ona çevirdi. Hepsi bir gün şüküre dönüşecek. Ve diyeceksin ki, iyi ki o gün yandım. Çünkü o yangın beni Allah'a daha yakın etti. Acı insana hiçbir şey öğretmiyorsa sadece yakar. Ama sen acının içinden geçtiğin halde hala merhamet taşıyorsan, işte o zaman acı seni sadece yakmamış, yoğurmuş demektir. Ve Allah yoğurduğu kullarını başka kullara merhem eder. Belki hala bir cevaba ihtiyacın var. Ama bil ki bazen cevap bir kelime değil, bir haldir. Huzur cevaptır, sükût cevaptır ve en önemlisi sabır da bir duadır. Dilinle değil, kalbinle ettiğin o sessiz dua, arşa yükselen en saf fısıltıdır. Şimdi artık biliyorsun, geçmiş seni değil, sen geçmişini taşıyorsun. Ve taşıdığın her şeyi bir gün bırakacaksın. Ama bırakmadan önce onu sevgiyle teslim etmen gerekir. Allah'a affederek, anlayarak, büyüyerek. Çünkü anlamlandırmadığın hiçbir acı seni terk etmez. Sen artık acının içinden geçen değil, onun üstünden yürüyen birisin. Ve bu yürüyüş seni ona götüren en özel yoldur. Çünkü bu yol ne insanlarla, ne sözlerle, ne ödüllerle doludur. Bu yol sadece seninle ve Allah'ın arasında kalanlardandır. Kimi zaman düşe kalka yürürsün, kimi zaman sürünerek. Ama yürüdükçe anlarsın, yol seni değil, sen yolu tamamlıyorsun. Sana sabret dediler ya, sanma ki sabır sadece beklemek. Gerçek sabır, içten içe yandığın halde şikayet etmeyip, Rabbim bildiğin gibi olsun diyebilmektir. Ve işte o cümle, arşa yükselen en güçlü teslimiyettir. Bazen herkesin ortasında gülersin. Ama gözlerinin içinde biri ağladığını görse sarılırdı sana. İşte o biri. Bazen sadece Allah olur. Çünkü o
bakışlarının arkasındaki kederi bile görür ve senin konuşmadan ağladığını duyar. Sana en çok kim zarar verdiyse, en çok onunla imtihan edilirsin. Çünkü kalbin nerede sınandıysa iyileşmen de orada başlar. Ve Allah seni en çok kırıldığın yerden yeniden inşa eder. Kimi zaman artık dayanamıyorum dersin ama sen aslında çoktan dayanmışsındır. Fark etmezsin. Çünkü acı sabrın içinden geçtiği sırada susturur gururunu ve sen o suskunlukta büyürsün. Dışarıdan sessiz bir insan gibi görünürsün ama içinde fırtınalarla konuşursun Allah'a. Çünkü dualar hep sesli olmak zorunda değildir. Kimi dualar sadece bir bakıştır, bir iç çekiştir, bir yeter artık fısıltısıdır ve Allah en iyi fısıltıyı duyar. İşte o yüzden geçmişine kızma. Çünkü seni bugüne taşıyan o adımların hepsiydi ve sen bugünsün. Çekip gitmeyen, vazgeçmeyen, hala direnen biri. Birilerinin seni sevmediğini düşündüğün zamanları hatırla. O zamanlarda bile Allah seni seviyordu. Senin sevildiğini bilmeden geçtiğin günlerde bile. O seni hep sarıyordu. Ama biz çoğu zaman gözümüzle görmek isteriz. Oysa Allah, gönülden sevenlerin Rabbidir. Görünmeyenle de seven. Hayat, seni bazen öyle bir noktaya getirir ki, hiç kimsen yok sanırsın. Ama aslında herkesin sustuğu an, Allah'ın konuşmaya başladığı andır. Ve Allah konuştuğunda kelime değil, his duyar insan, bir rahatlık gelir. Sanki çok uzun süredir aradığın cevap kalbinin içinden çıkmış gibi. İşte o cevap seni iyileştirir. Ve sen ilk defa yüklerini hafif hissedersin. Kendine çok yüklendin belki. Çünkü güçlü görünmeye mecbur kaldın. Ama artık anladın değil mi? Güçlü olmak, duygusuz olmak değil. Güçlü olmak, hissederek yürümeye devam etmektir. Yıkıldığın anları hatırla. Ama onları bir daha yaşamak için değil, ayağa kalkışının ne kadar büyük olduğunu unutmamak için hatırla. Çünkü sen düştüğün yerden yeniden kalkmayı bilen nadir insanlardansın. Ve Allah o kalkışın şahididir. İşte bu yüzden her şeye rağmen bir şey hala içini titretiyorsa, bu Allah'ın seni hala çağırıyor olmasıdır. Ve o çağırdığında geç kalmazsın. Yeter ki sen içindeki sesi susturma. Ya Rabbi, ben yoruldum. Taşımak istemediğim duygular, unutmak isteyip de unutamadığım acılarla geldim sana. Ne unuttum, ne affedebildim. Ama artık direnmek değil, teslim olmak istiyorum. Kalbimin tam ortasına huzurunu bırak. Sustuklarımı da, ağlayamadıklarımı da sen bil. Ben unutmuyorsam bana seninle yaşamayı öğret. Geçmişimi değil, artık seni taşımak istiyorum içimde. Çünkü ben acılarla değil, seninle tamamlanmak istiyorum. Eğer bu video size kendinizi iyi hissettirdiyse, içinizden geçenleri yorumlara bırakabilir ya da size faydalı olduysa sadece bir amin yazabilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler dilerim.